Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim. Dolar Türk Lirası ile haftaya başlıyoruz. Şimdi ilk önce size 13 Aralık tarihinde çektiğim videodan 30 saniyelik bir bölüm izletmek istiyorum. Ondan sonra analizimize devam edelim. 17 ile %22 arasındaydı biliyorsunuz gelişmekte olan ülke para birimlerine dolar endeksindeki yükselişin yansıması. Bizde de hadi %25 yansısa ulaşmamız gereken yer 10.35'ler. Yani 10-11 bandı şu an dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türk lirasının olması gereken seviyeler. Hani diyorlar ya size tüm dünyada dolar değer kazanıyor. O yüzden dolar Türk lirası yükseliyor diye. İşte onun gerçek olmadığını burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, bu 13 Aralık tarihinde yaptığım analiz aslında bize dolar endeksinin ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar Türk lirası analizinde ne kadar işe yaradığını, ne kadar doğru sonuçlar verdiğini gösteriyor. Eğer 13 Aralık tarihinden sonra yaptığımız işlemlerimizde bu analizi esas alarak işlemlerimize yön verseydik, 18 liradan 10 liralara düşen bu acılı, sancılı süreçte doğru tarafta olmayı başarabilirdik. Dolayısıyla Aralık ayında yaşadığımız bu süreç önümüzdeki günlerde analizlerimizde bu dolar endeksinin ne kadar önemli olduğunu ve işlemlerimize yön vermesi gerektiğini görmüş olduk ve bundan sonra umarım daha sağlıklı kararlar almamıza da yardımcı olacak bu analizler. Şimdi dolar endeksinde Mayıs ayında başlayan bir yükseliş süreci içindeyiz. Şu kanal içinde hareket ediyor. Kasım ayında bu kanalın dışına bir taşmalar yaşansa da tekrar içine dönerek yılı da bu kanal içinde bitireceğini düşünüyorum. Ocak ayında dolar endeksinde takip edeceğim. Şurada bir üçgen formasyonu oluştu. Hemen onu bir belirleyelim alanlarımızı. Fakat bu formasyonlar aslında benim için çok önemli değil. Elbette ki çalıştığı zaman oldukça faydalanacağız bu formasyonlardan. Fakat formasyonların çalışıp çalışmadığını ancak yataydaki destek direnç bölgelerimiz bize gösterecek. Bu bölgelerde yukarıda 97 ve 96-80 aralığı direnç olarak çalışacak. Aşağıda ise 95-60-95-40 destek bölgesi olacak. Şu yatay hareketin kırılımı, yukarı veya aşağıya kırılımı dolar Türk lirasında da etki edecektir mutlaka. Hemen olmasa da ilerleyen süreçte en azından bizi o aşırılıklardan korumaya yardım edecektir. O yüzden bu grafiği takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi dolar Türk lirasına tekrar bir dönelim. Dolarda şu tekrar 13.90'ın altına indikten sonra yaşanan şu düşüş aslında grafiğimizi oldukça sadeleştirdi. Şu an takip ettiğim iki bölüm var. Bu 12 liranın altı ve üstü olarak ikiye ayırıyorum. 12 liranın altında 10.45-10.55 desteğimiz var. Bu bölge artık alım için oldukça uygun bir bölge. 10 liranın altına pek inileceğini zannetmiyorum. Gene de bir tek haneli rakamları göstermek isteyebilir hükümet. Böyle bir gelişmede de aşağıda hedefim 9.90 civarları olacaktır. Bunlar kısa sarkmalar, fitillerle gelen hareketler olabilir. Ama bu da yani düşük bir olasılık. Çünkü hükümetin de düşük kur çok fazla işine geleceğini zannetmiyorum. Bir diğer aralığımız ise 12 liranın üstünde. Bir ara direnç olarak 12.50-12.70 var. Ana direncimiz, esas önemli olan direncimiz 13.90 ve 13.70 aralığı. 14 liranın üstüne atmadığı sürece artık şu hareketin bir aşırılık olarak kalacağını düşünüyorum. Bugün için 60 dakikalık grafiklerde şu 34 periyotlu hareketli ortalamanın üstüne attık. Dolayısıyla yukarıdaki hedefimiz hem direnç bölgesi olarak 12 lirada, aynı zamanda da 89 periyotlu hareketli ortalama aynı bölgeden geçiyor. Burası önemli bir direnç olacaktır. Şöyle bir strateji oluşturulabilir bu aralıklarda.
10.50'lerden alımlar yapılıp 9.90 altına stoplar konur. Yukarıda da kademeli olarak 12 lira, 12.50, 12.70 ve 13.90, 13.70 aralıklarında kademeli satışlar yapılabilir. 14 liranın üstüne atmasıyla da tekrar alıma geçip şuradaki şu aşırılığı geri alacak mı bunu takip edebiliriz. Yalnız burada 14 liranın üstüne olası yükselişlerde alım yaptığımızda 13.70'in, 13.45'in altına mutlaka stoplarımızı koymamız gerektiğini lütfen unutmayalım ki şu acılı süreçleri tekrar yaşamayalım. Evet, dolar Türk lirasından bugün için bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.